Merhaba. Peyzajda dikey vurgu, örnek ağaç, odak noktası ya da ünlem işareti oluşturmak istiyorsanız kullanacağınız bitki Leyland Cypress Goldrider. Aynı zamanda çit bitkisi olarak da kullanabileceğiniz muhteşem altın yapraklı renkleri olan 12 metre yüksekliğe 8 metre genişliğe kadar ulaşan, yıllık 40 ila 50 santimetre büyüyen, pH ve toprak seçiciliği olmayan, bir kez kurulduktan sonra kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. Leyland Cypress Goldrider'ı arkamda görmüş olduğunuz Leylandi çit. Bu yeşil Leylandi servisiyle oluşturmuş olduğum çit 12 yaşında 80 santimetre aralıklarla dikilmiş, boyu yaklaşık 2 metre 20 santimetre olan bir çitimiz. Bu çitin önünde, özellikle yeşil fonun önünde bu altın rengiyle dikey vurgu oluşturmak için peyzajda kullanabileceğiniz muhteşem bir bitkidir. Leyland Cypress Goldrider. Leyland Cypress Goldrider'ı çit olarak kullandığınızda dikimden sonraki yıllarda 2 kez budamanız gerekiyor. Bunların zamanlaması, ilk budama zamanımız ilkbaharın sonunda, ikinci budamamız da sonbaharın ortasında olmalıdır. İstediğimiz yüksekliğe ve çapa ulaşıncaya kadar Leyland Cypress Goldrider'ı 2 kez budamamız gerekiyor. Daha sonraki yıllarda istediğimiz yükseklik ve çapa geldikten sonra ise yılda bir defa İlkbaharın sonlarında budamanız uygun olacaktır. Leyland Cypress Goldrider nasıl gübrelenir? İlk dikim yaptığımızda dikim çukuruna yalnızca yavaş salınımlı gübre koyabilirsiniz. Onun haricinde klasik gübreleri önermiyorum. Çünkü köklerde yanmalara sebep olacaktır. Daha sonraki yıllarda yine 9 aylık ya da 12 aylık yavaş salınımlı gübre kullanabilirsiniz. Yavaş salınımlı gübreler maliyeti yüksek olan gübrelerdir. O yüzden daha ucuz klasik gübreler kullanmak istiyorsanız da azot, fosfor, potasyum ve çinko içerikli gübreler kullanabilirsiniz. Gübreleme zamanımız erken ilkbaharda. İlkbaharın ortası, sonu ve yaz başı gibi de yüksek azot içerikli %46 gibi yüksek azot içeren gübreler kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Leyland Cypress Goldrider yeşil fon ya da mavi fon önünde gerçek altın rengi pullu yapraklarını görmektesiniz. Şu an kış mevsimi içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi altın rengini hala koruyor. Bronzlaşma, turunculaşma olmuyor. Uç kısımları altın sarısı. Gövdeye yaklaştıkça, şu şekilde gövdeye yaklaşıyorum. Gövdenin iç kısımlarında hafif limoni sarılıklar var. Onun haricinde uç kısımları altuni rengini tamamen koruyor. Pullu yaprakları görüyorsunuz şu an. Gövde rengi bu şekilde. Gövdeden çıkan dallar yaklaşık 60 derecelik bir açıyla çıkıyor. Leyland Cypress Goldrider bulunduğu ortamı aydınlatan ve sıcaklık veren bir renge sahip. Yeşil soğuk bir renk. Görmüş olduğunuz gibi Leyland Cypress Goldrider bu aydınlatan altın rengi sarısıyla ortamı hem aydınlatıyor hem sıcaklık veriyor. Leyland Cypress Goldrider'ı bir başka grup dikiminde yine inceleyelim. Arkada Leyland Cypress'te oluşturulmuş bir çit. Çitin önünde
dörtlü gruplar halinde dikilmiş bitkilerimiz var. En solda Cupressus sempervirus Swans Golden. Hemen yanında Leyland Cypress Gold Rider. Önündeki bitkimiz Altyonium azı ve mavi kalem ardıç. Burada yine görmüş olduğunuz gibi Altyonium azının bronz renginin arkasında yine bir ortamı aydınlatma söz konusu. Hem sıcaklık katıyor hem aydınlık katıyor bulunduğu ortama. Leyland Cypress Gold Rider. Leyland Cypress Gold Rider'ı çit bitkisi olarak diktiğinizde çit yüksekliği ve dikim aralıkları ne kadar olacak? Eğer çit yüksekliğimiz 150 santimetre ise dikim aralığımız 60 santimetre. Çit yüksekliğimiz 150 santimetre ile 250 santimetre ise dikim aralığımız 80 santimetre. Çit yüksekliğimiz 250 ile 350 santimetre arasında ise dikim aralığımız 90 santimetre. Çit yüksekliğimiz 350 santimetre ile 450 santimetre arası ise dikim aralığımız 110 santimetre. Çit yüksekliğimiz 450 santimetre ile 550 santimetre arası ise dikim aralığımız 130 santimetre. Çit yüksekliğimiz 550 santimetre ile 650 santimetre arası ise dikim aralığımız 150 santimetre olmalıdır. Leyland Cypress Gold Rider çit bitkisi olarak kullanıldığında iki Leyland Cypress Gold Rider arasındaki mesafe ve çit yüksekliklerini verdim. Peki Leyland Cypress Gold Rider'ın dikim aralığı bu şekilde, çit yüksekliği verildi. Peki komşu sınırıyla aradaki mesafe ne kadar olacak? Bunlar ayrıntılı bir şekilde açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Ayrıca Leyland Cypress Gold Rider'ı nasıl dikeceğiniz ilişkin, Leyland servisi nasıl dikilir, fidan nasıl dikilir, videom açıklamalar kısmına ekledim. Oradan tüm saksılı bitkileri, süs bitkilerine, saksılı süs bitkilerine açıklamalar kısmında eklediğim video izleyerek dikim yapabilirsiniz. Peki çitimizle komşu sınırı arasındaki mesafe ne kadar olacak? Bu oluşturmuş olduğunuz çitin şekline göre değişiyor. Eğer siz solit bir çit oluşturuyorsanız, yani duvar şeklinde bir çit oluşturacaksanız, çitle komşu sınır arasına gireceğiniz için aradaki mesafe çok daha fazla olacak. Çünkü makaslama işlemi yapacaksınız. Eğer siz silindirik bir form verip çit oluşturacaksanız, yani her bir Leyland diye silindirik form verip aradan giriş yapabileceğiniz bir çit oluşturuyorsanız makaslama daha kolay olacağından çit mesafesi daha az olacaktır. Peki aralıklar ne kadar olacak? Çit yüksekliği 150 santimetre için solit çitte komşu mesafesi 160 santimetre, silindirik çitte komşu mesafesi 90 santimetre. Çit yüksekliği 150 ile 250 santimetre arasında ise solit çitte komşu mesafe 160 santimetre, silindirik çitte komşu mesafesi 90 santimetredir. Çit yüksekliği 250 ile 350 santimetre arasında solit çitte komşu mesafesi 160 santimetre, silindirik çitte komşu mesafesi 90 santimetredir. Çit yüksekliği 350 ile 450 santimetre ise solit çitte komşu mesafesi 2 metre, silindirik çitte komşu mesafesi 110 santimetre. Çit yüksekliği 450 santimetre ile 550 santimetre ise solit çitte
komşu mesafesi 2 metre, silindirik çitle komşu mesafesi 110 santimetre. Çit yüksekliği 550 santimetre ile 650 santimetre arasında ise solit çitte komşu mesafesi 200 santimetre, silindirik çitte komşu mesafesi 110 santimetre olmalıdır.